Okyanusun ortasında, küçük bir teknenin içinde ilerlediğinizi hayal edin. Etrafınızda yalnızca sonsuz deniz. Üzerinizde ağırlaşan gökyüzü ve derinliklerde neyin saklandığını bilmediğiniz karanlık sular var. Sonra bir anda deniz hareketleniyor. Suyun altından yükselen devasa bir gölge. Birkaç saniye içinde hayatınızı değiştirecek bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Bu yolculuk artık bir keşif değil, bir hayatta kalma mücadelesi. İşte denizin genç kaşifinin ilk macerası başlıyor. Colin der, kırılmış balina tüfeğinin yanında oturan ve gemiden indirilecek tekneye binebileceğini. Söz veren nişancıyı izliyordu. Gemi, direğin başındaki gözcünün, bir balina gördüğünü haykıran çığlığıyla ayağa fırladı. "Nerede?" diye hevesle bağırdı Colin. Korkuluklara koşup Bering denizinin fırtınalı, gri sularına dikkatle bakarak onu görmeye çalıştı. "İşte orada, su püskürtüyor," diye bağırdı nöbetçi tekrar. Eski balina avcısı, uzun ve yankılanan bu çağrıyla elini uzatarak, okyanusta, sancak başından yaklaşık 3 puan uzaktaki bir noktayı işaret etti. Colin, adamın bakış yönünü takip etti ve neredeyse hemen, zayıf bir buhar bulutu gördü. Bu, bir balinanın az önce püskürttüğü nefesiydi. "Sence bu bir çubuklu balina mı Hank?" diye sordu çocuk. İnce, gri sakallı, o sırada balina tüfeğinin mekanizması üzerinde çalışan Yankee deniz kurduna dönerek, "Söyleyemem," diye temkinli bir cevap verdi yaşlı denizci. "Çok uzaktayız, ne olduğunu anlamak zor. Sen ne kadar uzakta olduğumuzu düşünüyorsun?" "Sanırım 1-2 mil," dedi Colin, "ama yetişmemiz lazım. Balina yakında yüzeye çıkmalı, değil mi?" "Bu," diye yanıtladı nişancı, "balinanın ne isteyeceğine bağlı. Hayır, orada öylece kalmayacak. Ama genelde yetişiyorsunuz, değil mi? Eğer, doğru, bir balinaysa genelde yakalamaya çalışırız. Üstelik bize yardım edecek bir buharlı motorun olması, dışarıda büyük fark yaratır. Eskiden, rüzgar altına doğru giden 12 balina görmüştüm, onlara hiç ulaşamadık. Onların görüldüğü yere doğru hızla dönene kadar. Çoktan gitmişlerdi. Umarım bu, doğru, bir balinadır," dedi Colin, büyük bir samimiyet ve kararlılıkla. "Neden özellikle o?" diye sordu yaşlı denizci. "Kaptan Murchison'ın söylediğini duydum. Eğer harpun topu arızalı olmasaydı, bir şansı kaçırmak yerine eski usul bir tekne göndereceğini söyledi. Ve sen de bunun nasıl yapıldığını görmek istiyorsun, ha? Tekneye binmek için izin aldım," diye zaferle yanıtladı çocuk ve "Sabırsızlanıyorum. Sanırım bu kaptanın işi. Ama yerinde olsam, mecbur kalmadıkça o tekneye binmek istemezdim," dedi Hank, sert bir yorumla. "Ve eğer bu oyunda eski bir ustanın tavsiyesini dinlemek istersen, ondan uzak durursun." "Ama gitmeyi çok istiyorum Hank," diye yanıt geldi. "Ne için?" "Balıkçılık bürosuna katılmak için babamdan izin almaya çalışıyorum," diye açıkladı çocuk. "Kaptan Murchison bu yolculuğa başladığında, gelmeme izin vermesi için ona yalvardım. Kaptan, babamın eski bir arkadaşı. O zaman başkasının teknesine gitmeni tercih ederdim," dedi Hank, pek de hoşnut olmayan bir tavırla. "Neden Hank?" diye haykırdı Colin şaşkınlıkla, "ne kadar kötü bir şey söylüyorsun." Yaşlı denizci bilgece başını salladı. "Kaptan, tekneyle balina avcılığı hakkında senin kadar bile şey bilmiyor. Bunların hepsi onun zamanından önce bitti. Müdahale etmeye istekli, ne olursa olsun tamam. Ama balina avlayan bir tekne, neredeyse suda yüzen en riskli şeydir." "Nasıl yani Hank?" diye sordu çocuk. "Hep onların denize en dayanıklı tekneler olması gerektiğini düşünürdüm. Denize uygun olabilirler," dedi karamsar bir sesle. "Ama henüz, balina avına değecek güçte bir tekne yapmayı garanti eden bir gemi ustası görmedim. Bu eminim bir yerde, balinaların teknelere saldırmadığını okumuşumdur," diye ısrar etti Colin. "Belki," diye katıldı nişancı. "Ama sanmıyorum ki balina avcılığının kolay olduğunu yazan o adamlar. Bunu hiç küçük bir teknede denemiş olsunlar." "Peki," dedi çocuk, "bir balina teknesinin parçalandığı tek an, canavarın ölüm fırtınasında etrafta dolanıp, kuyruğuyla tekneye çarptığı an değil midir?" "Her zaman değil. Demek yani. Kitaplar ne derse desin, balina bazen doğrudan tekneye saldırıyor. Balinaların edebiyatı çok önemsediğini hiç duymamıştım," diye yanıtladı denizci. Kaba bir espri denemesiyle. "Ve neyse. Senin okuduğun çoğu kitap evlat, Grönland ve Atlantik açıklarında yapılan balina avları hakkındaydı." "Ne fark eder ki?" diye sordu Colin. "Balina aynı değil mi?
Dünyanın her yerinde aynı tür hayvan değil mi? Her çeşit balina var, dedi nişancı, çocuğun bilgisizliğine acırcasına bakarak. Bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları uysal, bazıları ise tehlikeli. Şimdi, doğru, bir balina, örneğin, bir yavruya bile zarar veremez. Ama katil balinalar tamamen acımasızdır. Orkalardan mı bahsediyorsun, diye sordu çocuk. Sadece geçen gün Kaptan Murchison onlardan bahsediyordu. Onlara, deniz kurtları, dedi. Ve yüzen her şey arasında en cesur avcılar olduklarını söyledi. Bazıları, deniz kaplanları, der, diyerek onayladı diğeri. Ve duyduğum hiçbir kurttan daha vahşi değillerdir. Ama hiçbirinin bir tekneye saldırdığını görmedim. Yine de, geminin yanında yatan ve mürettebat tarafından parçalanan bir balinanın 20'si birden tarafından vahşice yırtıldığını gördüm. Kaliforniya gri balinası ise, yani aslında, şeytan balinası, bana göre bir katil balinadan çok daha kötüdür. Bir mızraklı balık kadar çirkin huylu, insan yiyen bir köpek balığı kadar vahşi. Bir müren balığı kadar kurnaz. Ve neredeyse, üstünüze kapanan bir buz parçası kadar acımasızdır. İşte orada, su püskürtüyor, diye tekrar karga yuvasından, yani gözcü yerinden bir çığlık geldi. Hank, kenardan bakarak balinanın burnunu gördü ve bir hamleyle, omzunun arkasından ilk tekneye doğru yürüdü. Ben de geliyorum, diye hatırlattı Colin ona. Yaşlı balina avcısı ona düşünceli ve onaylamayan bir bakış attı. Emir, emirdir, dedi sonunda. Ve eğer kaptan gitmene izin verdiyse. Pekala, sanırım bu iş biter. Zaten gidiyorsan, büyük teknede olman, küçük filikalarda olmandan daha güvenlidir. Atla bakalım. Colin, başı ve kıçı yüksek, çift uçlu tekneye tırmandı ve heyecanla yerine yerleşti. Balina zıpkınlamayı canlı canlı görme şansım olacağına hiç inanmamıştım, dedi. Topla balina avlamak sadece bir hayal gibiydi. İşte şimdi, bu gerçek bir av. Aptallık diyorum, diye söylendi genç denizcilerden biri. Kaptan neden silahı bir yere sabitleyip tamir etmedi ki? Hank'in o silahı tamir etme ihtimali neyse. Harekete geçtiği an bazılarımızı havaya uçurma ihtimali de o. Hep dırdır ediyorsun Gloomy, dedi yaşlı nişancı. Seni havaya uçurmak büyük bir kayıp olmazdı zaten. Balina avcılığının, atalarının zamanında nasıl yapıldığını görmekten memnun olmalısın. Memnunum, dedi Colin, uzun küreğini istikrarlı bir şekilde çekerken. O ağır dalga gemiye vurup silah çerçevesini kopardığı için şanslıyız. Öyle göremiyorum, dedi nişancı. Belki de birazdan. Balina avcılığı hakkında sadece o kitaplardan okumakla yetinseydin. Senin için daha iyi olacağını düşüneceksin. Bu bana eğlenceyi görme şansı verdi ya, o yeter, diye yanıtladı Colin. Eğer bizim, Güllun eski bir balina gemisi olduğu ortaya çıkmasaydı. Bu işi başlatmak için bu tekne yeterli olmazdı. Bu gemi buharla çalışıyor. Şimdi ise sadece küçük balina buharlı gemileri yapıyorlar. Yanlarında bir iki küçük filika taşıyorlar. Şu an içinde bulunduğun bu tekneye benzeyen hiçbir şey yok. Gül, eski kuşaklardan kalma bir efsanedir. New Bedford'dan geliyor, değil mi? 60'larda Hint Okyanusu'nda balina avındaydı. Ve 70'lerde her sezon burnu buralardaydı, diye yanıtladı Hank. Ve ondan geriye pek bir şey kalmadı. O kürekle dikkatli ol Gloomy, diye ekledi birden. Konuşurken hareketleriyle bolca su sıçratan, o hüzünlü denizciye bakarak. Ve herkes sussun artık. Hızla, ama kürekler neredeyse sessizce suya batıp çıkarak tekne kaydı. İki balinanın süzüldüğü ve gövdelerinin gemiden göründüğü yere doğru ilerledi. Deniz, balinaları çeken karides sürülerinin yoğunluğundan ötürü pembe bir tona bürünmüştü ve bu büyük yaratıklar sessizce besleniyordu. Yüzey dalgalı değildi ama uzun, yavaş bir dalgalanma vardı. Bu da tekneyi bir mantar gibi sallıyordu. Hank, sertçe bir elini kaldırdı. Sağ taraftakiler, küreklerinizi tutun, dedi sessizce. En büyüğüne arkadan yaklaşacağız. Balinalara bu kadar yaklaşmak Gloomy'nin sinirlerini bozmuştu. Uzun küreğini suda sabit tutup, sol taraftaki kürekçilerin vuruşuyla teknenin dönmesini sağlamak yerine, uzun bir hamleyle geriye doğru asıldı. Geriye uzandığında, tekne tam o sırada yükselen bir dalganın üstüne çıkmıştı. Gloomy küreğiyle havayı ıskaladı. Ardından tekne aniden hızla aşağı indi ve kürek, yuvasından fırlayacak gibi oldu. Küreğin sapı Gloomy'yi çenesinin altından yakaladı. Bu darbe onu hırçın denizin ortasında sersemletmişti.
Sıçrayan sular ve yükselen bağırış, Hank'in dikkatini bir anlığına dağıttı. Ve etrafına bakındığında, balinaların olduğu yerde geriye sadece devasa bir su girdabı kalmıştı. "Sana ne olacağını söylemiştim," dedi Gloomy. Yerinden kalkarak, kendi dikkatsizliği yüzünden başkalarını suçlar gibi yaralı bir tonla konuşuyordu. Ancak onun bu itirazları, Hank'ten gelen, ardı arkası kesilmeyen sert azarlarla anında susturuldu. Yaşlı nişancı, sesini bile yükseltmeden, beceriksizliği yüzünden balinayı kaçırmalarına sebep olan sakar denizcinin verebileceği her cevabı, daha ağzından çıkmadan boğdu. "Ama onlar sadece kambur balinalardı," diye ekledi Hank. Gloomy sonunda sessizliğe büründükten sonra, gerçekten de, şanssız denizci o kadar utanmıştı ki, 1-2 dakika sonra yeni bir püskürme gördüğünde tek kelime etmeden sadece parmağıyla işaret etti. Bu hareketi fark eden Colin döndü ve hayranlıkla, yakındaki bir balinadan fışkıran uzun bir buhar jetini gördü. Mürettebatı yeni bir girişime teşvik etmesini umarak Han'e baktı. Ama yaşlı balina avcısı oldukça ciddi görünüyordu. "O bir oluklu balina mı?" diye sordu çocuk. "Sanırım gri balina," diye yanıtladı nişancı. "Şeytan balinası mı?" "Ah Hank," diye bağırdı çocuk, gözleri heyecanla parlayarak. "Umarım öyledir. Bu, senin ne kadar az şey bildiğini gösteriyor," diye yanıtladı diğeri. "Onu zıpkınla vuracak mısın?" Hank çocuğa baktı. Onun bu tamamen korkusuz olan haline hafifçe gülümsedi. "Keşke gemide kalsaydın," dedi. "Bunu gerçekten isterdim. Ama sanırım başını belaya sokmamak daha akıllıca olur." "Ama gemide kalmak istemiyorum," diye itiraz etti Colin. "En azından, burada bir şeyler oluyorken değil." "Ve," diye ekledi ustaca, "ben senin gerçekten korktuğunu sanmıyordum." "Pekala," dedi yaşlı balinacı, çenesini sıkıca gererek. "Tekrar teknede olduğum için geri adım attığımı kimsenin düşünmesini istemem. Ama dürüstçe söylüyorum, bu durum hoşuma gitmiyor." "Gloomy," diye devam etti ve geri kalanlar, "küreklerinizin başında hazır durun. O bir gri balina ve onun peşinden gidiyorum." "Onun bir Kaliforniya gri balinası olduğunu nereden anladın Hank?" diye sordu çocuk. Yaratığın yeniden ortaya çıkmasını beklerlerken, püskürttüğü nefestin, diye hızlıca cevap verdi. "Finback'inki kadar yüksek ve ince değil. Kambur balinanınki kadar alçak ve gür bir çıkıntı da değil. Ve nefesi öne doğru değil, doğrudan yukarı doğru gidiyor. Yani bir ispermeçet balinası da olamaz. Kesinlikle gri balina. Başka bir şey olamaz." Birkaç dakika boyunca adamlar küreklerini tutarak dinlendiler, Colin ise sabırsızlanmaya başlamıştı. "Neden tekrar yüzeye çıkmıyor?" dedi sabırsızca. "Korkarım onu tamamen gözden kaçıracağız." Yaşlı balina avcısı, çocuğun bu hevesine tekrar gülümsedi. "Gri balinalar arasında en hızlı yüzenlerden biri olsa da," dedi, "onu gözden kaçıracağımızdan korkmamalısın. Çoğu balina aslında çok yavaş yüzer. Bir insanın yürüyüş hızından çok daha hızlı değil." "İşte orada," diye seslendi başka bir denizci. 300 ya da 400 metre uzaktaki üçüncü bir püskürmeyi işaret ederek. "Tamam çocuklar," dedi Hank, "kıyıya doğru ilerliyor." Uzun kürekler tekrar suya gömüldü. Colin, teknenin hızlandığını hissedebiliyordu. Çünkü tekne, uzun ve ağır kalkan dalgaların arasında korkutucu bir şekilde sarsılıyordu. Ama arkalarında 6 iyi kürekçi ve güçlü kaslar vardı. Küçük tekne, su üzerinde balinanın bıraktığı o, kaygan izlerin, olduğu yere çok geçmeden ulaştı. Balina nefes almak için yukarı çıkmış, sonra tekrar dalış yapmıştı. Topçunun emriyle mürettebat, balinanın suya daldığı yerin biraz ötesinde, kısa bir mesafede kürek çekmeyi bırakıp beklemeye koyuldu. Tam o sırada, tekneden birkaç yüz yarda uzakta, sancak tarafında, balina yeniden nefes püskürttü. Görünüşe göre gittiği yönden dönmüş, yavaş yavaş ilerliyordu. Kürekçiler yeni hedefe doğru hamle yaptı. Bu sefer, başka bir uzun bekleme oldu. "Aşağıda ne kadar süre kalıyorlar Hank?" diye sordu çocuk. "Bunun kesin bir kuralı yok," diye yanıtladı balina avcısı. "Bazen oldukça uzun kalabilirler. Ama sanırım 10 ila 15 dakika arası en alışılmış olanıdır. Üzerlerinde 1-2 zıpkın varken can acısıyla daha uzun süre dalarak kalabilirler. Ama sanırım 3 çeyrek saat, dayanabilecekleri son sınırdır." Tekne yine hızla ilerledi. Bu sefer Hank'ten herhangi bir emir gelmemişti. Çünkü tüm personel, balinayı 50 metreden daha yakın bir mesafede açıkça görmüştü. Hank,
omzundaki harpun tüfeğini kavradı. Ama tekne balinaya tam olarak ulaşamadan ve kıç tarafı nişancıya ateş etmesi için iyi bir açı sunacak şekilde dönmeden önce balina tekrar derinlere daldı. "Bir dahaki sefere," dedi Hank sessizce. Ve denizcilerden biri olan Scotty'ye dönerek, namludaki ipin ilk birkaç halkasını temizlemesini, düğümlerden arınmış olduğundan emin olmasını söyledi. Colin, balinanın fışkırttığı o 3 yerin, hafif bir yay çizdiğini fark etmişti. Bu, Hank'in tekneyi bu dönüş rotası boyunca doğru bir tahminle yönlendirdiğini gösteriyordu. Kürek çekmeyi durdurma emri geldiğinde çocuk oldukça hazırdı. Sonra, balina avcısının emriyle tekne döndürüldü ve adamlar, kürekleri ters kürek yapmaya, yani tekneyi frenlemeye hazır halde tuttular. Eğer yaşlı balina avcısının tahmini doğruysa, büyük deniz canavarının yüzeye çıkacağı tam yeri biliyordu. Tekneye 30 fit mesafede, su girdap gibi dönmeye ve kaynamaya başladı. "Orada," dedi Colin. Tamamen beklenti dolu bir heyecanla, içinde korkudan eser barındırmayan bir sesle. Yaşlı balina avcısının el işaretine itaat eden tekne, yavaşça geriye doğru çekildi. 15 saniye sonra, dev bir sırt belirdi. Canavar yüzeye çıktı ve aniden patladı. Henüz yüzeyin bir ayak altındayken biriken nefesi büyük bir gürültüyle kaçtı. Yukarı doğru fışkıran karışık su ve hava sütunu, devasa bir buhar borusundan çıkan kükremeyi andırıyordu. "İpin yanında dur Scotty," diye bağırdı Hank. O ağır ve sakar harpun tüfeğini omzuna kaldırırken, G. Wiert'e, yani ip varilinin yanında duran denizci başını salladı. Kınından çıkardığı bıçağı dişlerinin arasında sımsıkı tuttu. Eğer ipte bir karışıklık ya da tehlike olursa anında kesmeye hazırdı. Ama ellerini serbest bırakarak ip halkalarını dikkatle gözlüyordu. Colin için o saniyeler bir asır gibi geçerken, yaşlı balina avcısı silahı havada tutuyor ama henüz ateş etmiyordu. Çocuğa sanki tetiği asla çekmeyecekmiş gibi geldi. Ama yaşlı nişancı tam doğru anı bekliyordu. Balina tam derinlere dalmak üzereyken sırtı hafifçe yukarı doğru büküldü. Üzerinde bir sırt yüzgecinin olmayışı, onun gerçekten de bir şeytan balinası olduğunu kesin olarak ortaya koymuştu. İşte tam o anda, Hank ateş etti. Zıpkının ani acısıyla balina yukarı doğru fırlayarak daldı. Kuyruk yüzgeçlerini ve neredeyse bedeninin 1/3'ünü sudan dışarı fırlatarak, muazzam bir hızla derine, dibe doğru çizgiyi çekmeye başladı. Hat hızla boşalıyordu. Scotty her halkayı dikkatle izliyordu. Ağır ip tamamen sırılsıklam olmasına rağmen, pruva üzerindeki sürtünmenin şiddetinden ötürü, arkasında dumanlar bırakarak denize gömülüyordu. 50 kulaç, diye bağırdı Scotty. Hat hızla akıyordu. 60, diye seslendi bir an sonra. Ve hemen ardından, 70, ve tutuyor. Frenin IP'teki baskısı sıkılaştıkça, tekne adeta suyu parçalıyordu. Hala ipten pay verilmesi gerekiyordu. Bir anlık gevşemeyle, vinç küçük bir ipi geri çekti. Ani bir sarsıntı yaşandı ve ardından hat tamamen gevşedi. Adamlar adeta şeytan gibi çalışıyor. Halat içeri girerken vinç kollarının hızla dönmesini sağlıyorlardı. 1 dakika daha geçti. Balina güçlü bir şekilde üfledi ve tekrar derine daldı. 20 dakikadan fazla bir süre boyunca dipte sinsiz bekledi ve aniden, tekneye oldukça yakın bir noktada yukarı çıktı. Scotty hiç zaman kaybetmemişti. Canavar yüzeye fırladığında, 35 kulaçlık hat çoktan salınmıştı. "O tam bir dev, Hank," diye seslendi Scotty. "Diğer hattı ister misin?" "Ben de," diye kısa bir cevap geldi. Colin, zıpkın tüfeğini yeniden yüklüyordu. "Yine dalıyor," diye seslendi Scotty, ip tekrar gevşediğinde. "Hayır," diye bağırdı Hank. "Hazır olun, herkes." Sonra aniden, "Arka kürekler. Geri basın, sizi pısırıklar. Gücünüzün yettiği kadar zorlayın." Kürekler, porsuk ağacından yaylar gibi bükülüyordu. Sağ arka, sert, kan beynine sıçrayan Colin, sağ tarafta tekne kenarına kadar tüm enerjisini geriye doğru kürek çekmeye harcadı. Tekne, fırıldak gibi dönerek kabaran merkeze doğru yöneldi. Orası adeta bir denizaltı volkanıydı. Teknenin ahşap gövdesini titreten bir kükremeyle, gri balina, çocuğun oturduğu yerin 6 metre uzağından yukarı doğru su tükürdü. Colin, zıpkının sıçrayan suların arasından hızla geçtiğini hafifçe gördü. Ve keskin patlama sesi kulağında yankılandı. Nefesini boğulurcasına tutan Colin, sadece kürek çekmesi gerektiğinin farkındaydı.
6 kürekçi birden hamle yaptı, öndeki tekneye doğru hızla atıldılar. Ama yeterince erken olmamıştı. Çünkü tekne bir dalga tepesinden aşağı düşerken, balina döndü. Bir girdap, bir anafor oluşturdu ve bu girdabın içine çekilen tekne sarhoşça sallandı. Sonra o devasa yaratık, inanılmaz bir hızla kendi etrafında döndü. Kuyruğunu teknenin yönüne doğru indirdi ve hamle küreğini bir pipo sapı gibi ortadan ikiye kopardı. Kürekçi Eyvindsen, iri yarı bir Norveçliydi. Bileği darbenin etkisiyle acı verici şekilde sarsılmıştı ama şikayet etmedi. Hemen uzanıp teknede her zaman bulunan yedek küreklerden birini kavradı. Colin ise o kadar sakin değildi. Cesaretine rağmen, o muazzam şok, yani kuyruğun teknenin bir kol mesafesinde suya çarpması, onun tüm cesaretini sarsmıştı. Bering denizinin buzlu sularıyla ani bir şekilde ıslanmak nefesini kesiyordu. Ama yine de hazırdı ve küreğine sadık kaldı. Hane baktı. Denizlerin bu eski savaşçısı, zıpkın tüfeğini ve uzun mızrağını çoktan hazır etmişti. Bu, tam anlamıyla intikam dolu bir balina avıydı. Canavar derine dalmamış, sadece öfkesini topluyordu. Ve birkaç saniye içinde, hızla yüzeye çıkarak doğrudan tekneye doğru ilerledi. "Çekmeye hazır olun," dedi Hank, sessizce. Öndeki 2 kürekçi talimatı izleyerek hafifçe eğildi ve tekneyi 1-2 metre kadar hareket ettirdi. Sonra beklediler. Kürekler suda, kolları ise adeta felç olmuşçasına gergindi. Colin, o devasa yaratıktan kaçmak ve bu küçük tekneye yönelen intikam öfkesini engellemek için küreğini çekebilmek adına, eğer sahip olsaydı, milyonlarca dolarını verirdi. Ama Hank hareketsiz duruyordu. Bir saniye daha geçti. Colin, neredeyse o şeytan balinanın bu zayıf teknenin içinden geçip gideceğini hissedebiliyordu ki. Scotty aniden bağırdı, "Çek!" Scotty bağırırken Colin, her şey sarsıldığı için olan biteni hayal meyal görüyordu. Hank'in uzun çelik mızrakla ileri atıldığını fark etti. Oluşan anafor tekneyi yarı yarıya döndürdü. Ama balina bu kez derine dalmadı. 40 fit uzakta yüzeye çıktı ve havaya boş bir şekilde su fışkırtmaya başladı. Çocuğun eğitimsiz kulağı bile aradaki farkı anlamıştı. Fışkıran suyun içinden kan ve buharın dışarı atıldığını fark ettiğinde, umutları yeniden canlandı. Balinanın ikinci saldırısı kolayca önlendi ve Hank, mızrağı bir kez daha savurdu. Sonra, ilk kez, yaşlı balina avcısı kendisine gülümsemek için izin verdi, uzun, yavaş bir gülümseme. "Eskiden böyle yapılırdı," dedi. Sesinde gururlu bir zafer tonu vardı. "Biraz uzaklaşın çocuklar. Fırtınanın tamamen dışında kalalım. Şamandıran hazır mı, Scotty?" Denizci başıyla onayladı. "Çok fazla bir telaş olmayacak Hank," dedi, mızrak. Her iki seferde de tam akciğerlerine denk geldi. Yaşlı balina avcısı, dudakları heyecandan hafifçe bembeyaz olmuş Colin'e baktı, "Korktun mu?" dedi. "Bunun için kendini kötü hissetmene hiç gerek yok. Bir balina tekneye doğru hamle yaparken herkesin korkmaya hakkı vardır. 45 yıldır balina avlıyorum ve bu, el mızrağı ile öldürdüğüm sadece ikinci şeytan balinası. Üstelik ilki de tamamen şans eseriydi. Sanırım onun sonu geldi," dedi Scotty. Devasa hayvanın kuyruğu havaya kalkmış. Muazzam yüzgeçlerin şaklamasıyla deniz suları bir çeşme gibi çevreye sprey saçıyordu. "Bu son," diye onayladı Hank. Bu kelime söylenir söylenmez, büyük gri balina ters döndü. Bir yüzgeci suyun üzerinde yükselirken, ağır bir şekilde dibe çöktü. Scotty tarafından zıpkın ipine bağlanmış olan şamandıra, balinanın battığı yeri işaret ediyordu. Böylece gemi, cesedi daha sonra gelip alabilecekti. "Sence o balina ne kadar büyüktü?" diye sordu çocuk, gemiye geri dönmek için küreklere asılmaya başladıklarında. "Sanırım 45 fit civarındaydı," diye yanıtladı Hank. "Ve tahminen ondan yaklaşık 20 varil yağ çıkaracağız. Bu kesinlikle işe yarar," dedi Colin. "Ve görüyorsun ya, benim gelmem hiçbir şeyi bozmadı. Düşünsene, eğer bu eğlenceyi kaçırsaydım ne yapardım?" "Evet, iyi oldu," dedi yaşlı balina avcısı. "Ama sana söyleyeyim, bu çok kıl payı bir kurtuluştu. Eğer gemidekiler bizim bir gri balinaya bağlandığımızı görebildiyse, şu an kesin çok endişelenmişlerdir. Diğer balinalarla ilgili herhangi bir tehlike yok mu?" İyi, onlara nasıl yaklaşacağını bilmen lazım tabii ki. Ama tek yapman gereken, yollarından uzak durmaktır. Kaliforniya balinası dışında. Durup dururken bir tekneye saldıracak başka balina yoktur. Tanıdığım bir adam vardı.
Bir kambur balina, teknenin tam altında aniden ortaya çıkmış ve tekneyi sallamıştı. Çoğu zaman böyle yaparlar zaten. Adam suya düştüğünde, balina tesadüfen kuyruğuyla sert bir darbe indirdi ve zavallı adam tam altında kaldı. Colin, eski balina avcısını o eski günlerin hikayeleriyle konuşturmak için sabırsızlanıyordu. Ama tekne gemiye yaklaşırken, biraz daha beklemeye karar verdi. Nasılsa ileride daha fazla zamanı olacaktı ve anlatıcının hikayelerini dinlemek için tam bir özgürlüğe kavuşacaktı. 45 fit boyunda, "Efendim," diye seslendi Hank, gemiye yaklaştıklarında. "Bir gri şeytan, efendim." Kaptan şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Çünkü bir Kaliforniya balinasının bu kadar kuzeyde olabileceğini hiç düşünmemişti. Ama yine de babacan bir tavırla cevap verdi, "Bunda kârdan çok spor var gibi." "Zor durumda kaldın mı, Colin?" "Kesinlikle çok sevdim, Kaptan Murchison," diye yanıtladı çocuk. "Peki, bir ara anlatırsın." "Hank, tam zamanında döndünüz. Siz dışarıda eğlenirken, ben de ana güvertedeki topta yaşanan sorunu öğrendim ve tamir ettim. Şimdi Livli'de yapılacak işler var, hadi bakalım." Adamlar hızla gemiye bindi ve tekne mataforalara çekildi. 1 dakikadan kısa bir sürede serenler bağlandı. Gemi hem yelken hem de buhar gücüyle gül yönünü kuzeye çevirdi. "4 balina görünüyor, Hank," dedi kaptan. "Kambur balinalar sanırım. Ve ikisi de oldukça büyük. Eğer böyle bir grup bir araya geldiyse efendim," dedi nişancı. "Belki de kaçırdığımız zamanı fazlasıyla telafi edebiliriz." "Umarım öyledir," diye yanıtladı kaptan ve arkasını dönerek kıç tarafına doğru yürüdü. Colin de onu takip etti ve balina avının tüm hikayesini anlattı. Kaptan, Colin'in babasının eski bir dostuydu. İkisi de Kuzey Michigan'daki kereste kasabalarında yaşamışlardı. Tekne yolculuğunun ne kadar tehlikeli olduğunu duyunca büyük bir ilgi ve şaşkınlıkla dinledi. Ama çocuğun bu canlı ve heyecan dolu anılarını da bozmak istemedi. "Sanırım," dedi, "bir dahaki sefere nişancı olarak çıkmak istiyorsun." Colin başını salladı. "Genelde her şeyi denemeye hazırım, Kaptan Murchison," diye yanıtladı. "Ama bu işi Hank'in uzmanlığına bırakmaktan çok memnunum." "Hank sıra dışı bir adamdır," dedi kaptan sessizce. "Pasifik kıyısındaki başka hiçbir adamın bir gri balinaya karşı bu savaşı kazanabileceğini sanmıyorum. Gemide tanıdığım birçok dostumdan ziyade onu bulundurmayı tercih ederim. Ve bir nişancı olarak, o zaten bir tür astsubay sayılır." Tekne rotasına girdiğinde yelkenler rüzgarla dolup sallanmaya başladı. Balinaların yaklaştığını gören kaptan, yelkenlerin kısaltılması emrini bağırdı. "Ön ve ana gabya yelkenlerini sarın. Kontraları alın, Colin. Sen gidip ön topu aç, eğer adamlar hala yukarılarda meşgulse. Ana gabya yelkeninin etrafındaki camadan bağlarını da hallet." "Evet, efendim," dedi çocuk isteksizce. Çünkü yüksekte, havada olmaktan büyük keyif alıyordu. Çarmıhlardan ön üst serene tırmandı ve yelkeni katladı. Yelkenin serenin üzerinde pürüzsüz ve yuvarlak durmasından gurur duyuyordu. "Finback ile Humpback arasındaki fark nedir, Hank?" diye sordu çocuk. Yelkenler yerleştirildikten ve gemi, balinalara yetişecek kadar hızlı olan yardımcı buhar gücüyle ilerlemeye başladıktan sonra, "Onlar da, gerçek balinalar mı?" "Hiçbiri değil," diye yanıtladı nişancı. "İki tür gerçek sağ balina vardır, Grönland balinası ve kara balina. İkisinin de ince balina kemikleri vardır. Bu kemikler, bilirsin, ağızda diş yerine geçen bir tür süzgeç vazifesi görür. Kambur balinalar ve finbackler ise daha çok yağları için avlanır ve birbirlerinden oldukça farklı görünürler. Kambur balina daha toplu bir gövdeye sahiptir ve sırt yüzgeci kısadır. Suya daldığında sakar bir yaratık gibi görünür ve kuyruğunu havaya fırlatarak ses çıkarır. Bir finback ise tamamen hız için yaratılmıştır ve sırtında büyük bir yüzgeci vardır. Adını da buradan alır. Büyük gök balina da bir tür finback'tir ve yaşayan en büyük hayvandır. Ben şahsen 85 fit uzunluğunda bir tanesini gördüm. "Peki, kaşalot balinası nerede ortaya çıkıyor?" diye sordu Colin. "Onların dişleri vardır, tıpkı gri balina gibi," diye cevap verdi Hank. "Ama onları hiç böyle soğuk sularda bulamazsın. Kaşalotlar daha ılık denizleri sever. Ama oradaki 2 tanesi, peşimizde olanlar, finbackler. Onları püskürttükleri sudan, yüzgeçlerinden ve dalarken kuyruklarını havaya dikmemelerinden anlarsın. Bir de o oynama şekillerinden. Sudan çıkıp birbirlerine şaplak atmalarından."
Bu küçük grubun peşinde, sonuçsuz bir kovalamacayla 3 saat harcandı. Sonra Hank, tüfeğin yanında, geminin baş tarafında durdu. Öğleden sonra boyunca bu dev canlıların her hareketini izlerken, aniden el işaretiyle, tam yol geri, talimatı verdi ve gemiyi durdurdu. Orta boy bir finbek, geminin baş kısmının tam altına kadar yaklaşmıştı. Ters dönen pervaneler gemiyi geriye doğru çekti. Böylece balinanın geniş sırtı yaklaşık 25 fit uzakta kaldı. Ve Hank tetiğe bastı. Zıpkın tüfeğinin gürültüsünü devasa bir girdap izledi. Balina uzun bir dalışla derine indi. Ama bir an sonra donuk, boğuk bir patlama sesi suların altından yankılandı. Zıpkının, bomba olarak bilinen patlayıcı başlığı içeride patlamıştı. 1-2 dakika boyunca halatın gerilmesi ve devasa vincin tıkırtısı dışında hiçbir ses duyulmadı. Hayvan ise dipte can çekişiyordu. Bir süre beklendi. Ve sonra Hank, halatın gergin ve dik durduğunu görünce arkaya seslendi. "Çekebiliriz efendim. Onu tam doğru noktadan yakaladım." Açık teknedeki o tehlikeli kovalamacanın heyecanına kıyasla bu durum, Colin için çok sakin, adeta mekanik görünüyordu. Buharlı vinç yavaş yavaş halatı çekerken, kaptanın yanına, kıç tarafına doğru yürüdü. "Evlat," diye yanıtladı kaptan. "Ben sağlığım ya da eğlencem için balina avlamıyorum. Ben ve mürettebat dışında bu işte payı olan şirket sahipleri var ve onların peşinde olduğu şey spor değil, balina yağıdır. İş artık eskisi gibi değil. Bir zamanlar balina yağı çok değerliydi ve balina avcılığı harika bir sektördü. Sonra petrol keşfedildi ve kısa süre sonra Standard Oil şirketi geldi. Ham petrolü rafine etmenin yollarını buldu. Böylece her açıdan balina yağının yerini aldı, üstelik çok daha ucuz fiyata. Ama ben balina kemiğinin peşinde olduğumuzu sanıyordum, dedi Colin şaşkınlıkla. "Bir süreliğine öyleydi," diye yanıtladı kaptan. Petrol işi yaygınlaşıp yağ fiyatı düştükten sonra balina kemiği öne çıktı. Ama son 10 yılda o kadar çok yapay ikame üretildi ki, balina kemiğinin değeri de dibe vurdu. Şu an New Bedford depolarında tonlarca balina kemiği saklanıyor ve sadece zararına satılabiliyor. Peki, petrolün yerini başka şeyler aldıysa ve balina kemiğinin de değeri kalmadıysa? "Neden hala balina avlıyorsunuz?" diye sordu çocuk. "Yine yağ için," diye cevap verdi kaptan. "İnce ve hassas makine yağlama işleri için balina yağının dengi yoktur. Ama işlerin nasıl değiştiği gerçekten tuhaf. 50 yıl önce New Bedford dünyanın en büyük balina avı limanıydı. 10 yıl önce ise orada tek bir gemi bile kalmamış, hepsi San Francisco'ya taşınmıştı. Şimdi ise San Francisco, balina avcıları tarafından terk edildi ve sektörün kalan birkaç ismi yine o eski limana geri döndü." Bu sırada, Colin kafasında gri balina ile yaşadığı macerayı tartar ve kaptan da balina avcılığı endüstrisinin çöküşünden yakınırken, ölü balinayı yüzeye çıkarma çalışması tüm hızıyla sürüyordu. İpe bağlı olan halat, ağır gövdenin kaldırılması için daha fazla destek sağlamak amacıyla direk başındaki bir makaradan geçirildi. Vinç, küçük bir yardımcı motor tarafından çalıştırılıyordu ve yaklaşık 10 dakika boyunca halat çekildi, çekilen hat güverteye kulaç kulaç istiflendi. Colin korkuluklardan aşağı bakarken, karanlık gövde belirdi. Balina yüzeye çıktı. Gövdesi geminin yanına çekildi, kuyruğu öne gelecek şekilde zincirlerle bordaya sabitlendi. Balina güvence altına alınır alınmaz, bir denizci leşin üzerine atladı. Yanında, alt kısmında küçük delikler olan uzun, çelik bir boru taşıyordu. Bu boruya uzun bir lastik tüp bağladı, tüpün diğer ucu ise küçük bir hava pompasına bağlıydı. Pompayı çalıştırmak için yardımcı motor kullanıldı ve balinanın gövdesi, tıpkı bir bisiklet lastiğinin şişirilmesi gibi, yavaşça havayla dolduruldu. "Bu ne için?" diye sordu Colin, süreci büyük bir merakla izlerken. "Böylece batmayıp suyun üzerinde yüzecek," diye yanıtladı kaptan. "Balinayı dibe çökmüşken çekemezsin ya. Ama ben onu burada, denizde parçalayacağımızı sanmıştım. Ve gemideki kazanlarda yağı hemen eriteceğimizi mi düşündün?" "Evet. O iş artık çok nadiren yapılıyor," diye açıkladı kaptan. Eskiden, balina avlama gemileri 3 ya da 4 yıllık uzun seferlere çıktıklarında, balinayı deniz ortasında soyar, yağını gemideki ocaklarda eritirlerdi. Yanlarında her zaman bir fıçı ustası taşırlardı ve kendi varillerini kendileri yaparlardı. Böylece uzun bir yolculuğun ardından gemi
İçi balina yağı fıçılarıyla dolu bir ambarla limana dönerdi. "Peki, şimdiki yöntem nedir Kaptan Murchison?" diye sordu Colin. Artık neredeyse tüm balina avcılığı hızlı buharlı gemilerle ve kıyıya çok uzak olmayan yerlerde yapılıyor. Diyelim ki bir günlük mesafede. Balinaları yakalıyoruz. Adamların şu an yaptığı gibi şişirip hazırlıyoruz ve en yakın işleme fabrikasına çekiyoruz. Bu kıyı fabrikalarında, gemide elde edilmesi imkansız olan imkanlar var. Daha kaliteli yağ üretiyorlar ve hayvanın her şeyini değerlendiriyorlar. Hem etinden hem de kemiğinden son damlasına kadar faydalanıyorlar. Et ve kemikler kurutulup gübre olarak satılıyor. Yüzgeçler ve kuyruklar gurme lezzetler için Japonya'ya gönderiliyor. Hatta o kaynatılan sulardan bile harika bir tutkal elde ediliyor. Yani anlayacağın, balinayı fabrikaya çekmek çok daha karlı. Üstelik, o eski balina gemilerindeki yağ eritme kokusu. Tarifi imkansız derecede korkunçtu. Bu açıklama yapıldığı sırada, balinanın devasa leşi neredeyse doğal boyutunun 2 katına kadar şişmişti ve artık suyun üzerinde yüksekte süzülüyordu. Çelik boru gövdeden çıkarıldı. Üzerine bir şamandıra ve bir bayrak bağlandı. Balina, daha sonra diğerleriyle birlikte toplanıp fabrikaya çekilmek üzere güvenli bir şekilde denizin ortasında bırakıldı. Neredeyse hemen ardından, sinyalcinin zilinden yükselen o, tink tink sesi. Makine odasından gelen bu ses, geminin başka bir balinanın peşine düştüğünü haber veriyordu. Deniz yükseliyor ve rüzgar, donanımın arasından ıslık çalmaya başlıyordu. Colin, yelken bezinin fırtınaya karşı güvene alınmasından ve bu gece o havada güverteye çıkmak zorunda kalmayacağından oldukça memnundu. Ancak akşam ışığı, hala bir atış için yeterliydi. Ve Hank, baş tarafta, dengesini korumak için ağır silahın yanında sağa sola sallanıyor. Tetikte bekliyordu. Yaklaşan karanlık yüzünden, beklemeye zaman yoktu. Hank, ilk fırsatta karşısına çıkan büyük oluklu balinaya doğru ateş etti. Ancak gemi öyle bir sallanıyordu ki, zıpkın, büyük balinaya çarpmak yerine üzerinden geçti. Ve suya doğru yöneldi. Tam o sırada, en fazla 16 fit boyunda küçük bir yavru balina, annesinin hemen yanında yüzüyordu. Silah, neredeyse tam içinden geçmişti. Görünüşe göre bebeğine ne olduğunu anlayamamıştı. Anne balina, derinlerden gelen acı sesler çıkardı. Neredeyse 20 dakika boyunca hiç görünmedi. Yeniden su yüzüne çıktığında, en az çeyrek mil uzaktaydı. Hank'in yanında duran Colin, geminin neden onun peşinden gitmediğini merak etti. "Neden onun peşinden koşmuyoruz?" diye sordu. Yaşlı balinacı, buzağısını aramaya gelecektir, diye yanıtladı. "Biz burada beklediğimiz sürece, bize doğru gelir." Birçok balina avcısı, yaşlı balinaları daha kolay yakalamak için yavruyu bilerek avlar. Ama ben bu yönteme asla sıcak bakmam. Hiç yapmadım. Bunu vurmamız tamamen bir kazaydı. Ama madem küçük adam zaten öldü, o zaman onu kullanacağız. Yaşlı balina avcısının tahmin ettiği gibi. 5 dakikadan kısa bir sürede, anne balina geminin olduğu tarafa doğru püskürttü. Çok geçmeden, biraz uzaktaki yavrusunun yanında belirdi. Ne olduğunu anlamadan, sanki küçüğü peşinden gitmeye ikna etmek ister gibi etrafında dönüp dururken, katil balina avlama tüfeğinin menziline girdi. Etraf, net görebilmek için çok karanlıktı. Ama Hank şansını denedi. Silahın ani kükremesi, Colin'i irkitti. "Onu yakaladın mı?" diye endişeyle sordu çocuk. Nişancı, memnuniyetsiz bir havayla, "Vurdum vurmasına," dedi. "Ama tam istediğim yerden değil." Deniz canavarı, suyun üzerinde devasa görünüyordu. Vücudunun çok az bir kısmı açığa çıkmıştı ve bu yüzden atış karavana gitmiş gibiydi. Balina, ses çıkarmak yerine doğrudan keskin bir açıyla derinlere daldı. Ve halat, yıldırım hızıyla boşalmaya başladı. Colin, küçük yavrunun hemen altındaki, geminin yanına kadar çekilmiş olan suyu işaret ederek şaşkın bir sesle sordu. "Ne oldu Hank? Katil balinalar. Her şey aşkına," diye haykırdı balina avcısı. "Bugün avladığımız ne varsa alıp götürecekler. Kutsal balina adına. Hayatımda hiç böyle bahtsızlık görmedim." "Ne istiyorlar?" diye sordu Colin. "Yavru balinayı mı?" "Evet. Ya da hangisini bulurlarsa, bak, anne onların kokusunu aldı. Bebeğe zarar vermek niyetinde olduklarını biliyor." Hava iyice kararmaya başlamıştı. Colin korkuluğun üzerinden eğilip aşağıya baktı. Birden, derinliklerden gelen vahşi bir telaşla, boyları 15 ila 20 fit arasında değişen, deli bir sürü gibi,
Taze ete susamış bir düzine vahşi yaratık çıkıverdi. Yavru balinanın bedenini kaptılar. Isırıp parçalamaya başladılar. Her birinin bembeyaz gözleri, korkunç birer görme organı gibi parlıyordu. Sarımsı alt karınları ve siyah sırtları suyun üzerinde parıldıyor. Büyük yüzgeçleri, suyu kılıç gibi kesiyordu. Devasa kıvrımlı dişler. Kan arzusuyla deliren bu, deniz kaplanları, etrafta hırçın canavarlara dönüşürken, deniz suyunu kıpkırmızı bir renge boyuyordu. Sonra, şiddetli bir hatırlama hareketiyle, sanki çok önemli bir şeyi neredeyse unutmuş gibi, Hank, yavru balinayı gemiye sıkıca bağlayan ipe doğru birkaç hızlı adım attı. Ve kınından çıkardığı bıçağıyla ipi tek hamlede kesti. "Bunu neden yaptın?" dedi Colin. Hank, devam etmesi için işaret ederek, "Hadi, buradan uzaklaşalım," dedi. Onlar bunu yaparken, anne balina, küçük yavrusunun suya batan cansız bedenini gördü ve ona doğru koştu. Colin, katil balinalara karşı intikamın gerçekleşeceği umuduyla zafer çığlığı atabilirdi. Ancak, bir sonraki trajediye hiç de hazır değildi. Katil balinalar, açgözlü bir kurt sürüsü gibi bu kez anne balinaya saldırdılar. Üçü aynı anda, onun yumuşak alt dudağını parçalayarak kavradı. Diğerleri ise keskin diş sıralarıyla acımasızca gözlerine vuruyordu. Sonuç, bir an bile şüphe götürmezdi. Hiçbir yaratık, böylesine vahşi bir acımasızlığa ve böylesine organize bir saldırıya karşı koyamazdı. Devasa balina, geminin etrafında acı içinde çırpınıyor. Hala yavrusunun gittiği yöne doğru kendini paralıyordu. "Bir şansı var mı?" diye sordu çocuk. Bu çaresiz kurbağana karşı içi acıyarak. "Hiç şansı yok. Şansının gölgesi bile yok," diye yanıtladı balina avcısı. 1-2 dakika boyunca balina, o iblis düşmanlarını şaşırtmış gibi göründü ve arkasını döndü. Ama neredeyse bir an bile yalnız kalmadı. Çünkü tam önünden 5-6 katil balina daha saldırıp başını parçalamaya başladı. Balina, kör olmuş, binlerce yerinden yaralanmış, korku ve acıdan delirmiş bir halde, ters yöne doğru kaçmaya çalıştı. Colin, kaptanın köprüden çığlık attığını duydu. Motorlar, ayaklarının altında durmuş ve geri gitmeye başlamıştı. Korkuluğun üzerinden bir kez daha baktı. Sanki gemideki herkes dona kalmış, sessizliğe gömülmüştü. Dalgaların fosforlu parıltısı arasında, katil balinaların o inanılmaz kas gücü görülüyordu. Ve yaşlı balina, en az 60 fit uzunluğunda ve yüzlerce ton ağırlığındaki o dev, 15, hatta 20 mil hızla, çılgınca, doğrudan geminin yan tarafına doğru koşuyordu. Kör içgüdüsü, ona yavrusunun hala orada olduğunu düşündürüyordu. Ve işte, ölümcül bir duraklama ve hemen ardından, müthiş bir darbe. Neredeyse tüm mürettebat güverteye fırladı. Gemi sağa doğru öyle bir eğildi ki, herkes alabora olacağını sandı. Ancak gemi, ağır ve yaklaşan felaketi haber veren hastalıklı bir sarsıntıyla yeniden doğruldu. Geminin marangozu hemen pompalara koştu ve Sintine kuyusunu ölçtü. 4 inç, efendim, diye seslendi. Bir an sonra ölçüm çubuğunu tekrar bıraktı. 5,5 inç, efendim, diye bağırdı. Ve su hızla yükseliyor. Durumu anlatmak için marangoza gerek bile yoktu. Çünkü gemi, zaten sağa doğru ağır ağır yatıyordu. 1-2 dakika içinde ateşçiler güverteye fırladı. Ve hemen arkalarından mühendis göründü. "Su, kazan dairelerine çok yakın, Kaptan Murchison," dedi. "Kaptan, biliyorum, Bay MacDonald," diye yanıtladı. Ve gürledi, "Filika istasyonlarına." Mühendis sessizce, rüzgarlı gökyüzüne ve fırtınalı denize baktı. Batıdaki son alacakaranlık çizgileri de kayboluyordu. "Havanın, biraz soğuk olabileceğini düşünüyorum," dedi sakin bir sesle. "Karadan çok mu uzaktayız, kaptan?" "Çok yakın sayılmayız," dedi kaptan kısaca. Sonra aşçıya seslendi, "Aşçı, filikalara erzak alındı mı?" "Evet, efendim," diye yanıt verdi aşçı. "Su fıçıları dolduruldu mu?" Her filikadan, fıçıların iyi durumda olduğu raporu geldi. "Kuyuyu bir daha ölç, marangoz." Sondaj çubuğu tekrar bırakıldı ve ıslak kısım ölçüldü. 9 inç, efendim. Kaptan, tüm filikalar mataforalara çekilip neta edilir edilmez mürettebata döndü. "Aşağıdan almak istediğiniz eşyalarınız varsa tam zamanı çocuklar," dedi. "Gemi hemen batmayacaktır. Hepiniz sıcak kıyafetlerinizi giyin ve harekete geçelim. Filikaları mayna etmeye hazır olun." 1-2 dakika bekledi. Sonra güvertede hummalı bir şekilde çalışan denizcilerden birini fark etti. "Orada ne yapıyorsun, Scotty?" diye seslendi.
Bir şamandıra bağlıyorum efendim. O bizim balinamız. Kaptan karamsar bir şekilde, bana kalırsa. Bizim balinaya sahip olmamızdan çok, balina bizi esir aldı, dedi. Adamlar başaltından yağmurlukları ve eldivenleriyle yukarı çıkarken kaptan ekledi, herkes hazır mı? Durun, burada sadece 15 kişi var. Colin, ağır pilot ceketiyle kaportadan başını uzattı, buradayım, Kaptan Murchison, dedi. Filikalar için bir şeye ihtiyacınız olur diye düşündüm. Kaptan teşekkür ederek başını salladı. Önce balina filikasını indirin, dedi. Beni merak etmeyin, ben de hemen gelirim. Dikkatli olun. İşte hedef bu, Hank. Her şey yolunda mı? Bırakın gitsin. Büyük filikayı indirin. Güzel. Şimdi hemen şu küçük filikaya geçin, hadi. Buradan gel, karamsar. Eğer aşağı inmek zorundaysam. Hazır mısınız? İndirin. Eğer elinizden gelenin en iyisini yapmazsanız, bir daha asla kara yüzü göremezsiniz. Benden söylemesi. Bırakın gitsin. Martı, sarhoş bir adam gibi ağır ağır yalpalıyordu. Bu durum, geminin ne kadar hızlı su aldığının ve sancak küpeştesinin suya ne kadar yaklaştığının açık bir kanıtıydı. Kaptan, herkesin güvenle bindiğinden emin olmak için gözlerini filikaların üzerinde gezdirdi. Adamları saydı. Yaşlı balinacının filikayı gemiye doğru yanaştırdığını görünce, uyarı dolu bir sesle bağırdı. Onu çok yakına getirme, Hank, ve kıç küpeştesine basarak, denize atladı. Ancak nişancı, dalganın yükselişini tam zamanında hesaplamıştı. Dalgalar filikayı, kaptanın suya düştüğü tam o noktaya getirdi. Onu sağ salim içeri çekip filikaya aldılar. Kaptan, tek kelime etmeden kıç tarafa geçti ve dümeni devraldı. Filika yaklaşık 20 kürek vuruşu kadar uzaklaştıktan sonra, adamlar durup dinlendi. Gün batımının renkleri tamamen solmuştu. Ancak gökyüzünde soluk bir parıltı kalmıştı. Yukarıda, genç bir ay, hızla akıp giden kara bulutların arasından bitkin bir şekilde parlıyordu. Martı, baş tarafından yavaşça sulara gömülüyordu. Kaptan üzgünce, o eski gemilerin sonuncusuydu, dedi. Bu gemiyle 70 balina avcılığı sezonu geçirdim. Bu hem geminin, hem de bu yaşlı adamın sonuydu. Keşke. Ne oldu, Kaptan Murchison, diye sordu Colin. Ah, önemli değil oğlum, diye yanıt verdi. Ama insan, sevdiği bazı şeylere karşı çocukça davranıyor. Ve Martı, elimde kalan son şeydi. Orada, karanlık ve yalnız bir ortamda can çekişiyor. Keşke. Çocuk fısıldadı, evet, efendim. Kaptan, elleri dümende titreyerek, keşke ışıkları açık olsaydı, dedi. Karanlıkta ölmek zordur. Bir an için Colin'in aklına çılgınca bir fikir geldi. Denize atlayıp batmakta olan gemiye doğru yüzmek. Ve gün batımında, sık sık yaptığı gibi iskele ve sancak lambalarını kontrol etmediği için kendini acı acı suçladı. Güvertedeki nöbetçi işinden başını kaldıramayacak kadar meşguldü. Onlara bakamayacak kadar yoğundu. Kaptanın yanında, gözleri o ıssız, terk edilmiş gemiye sabitlenmiş bir halde oturmak yerine. Ne olursa olsun bunu yapmış olmayı dilerdi. İçindeki bu suçluluk duygusuyla, neredeyse çökmek üzereydi. Kaptanın, nefesinin arasından, hoşça kal Martı. Hoşça kal, diye fısıldadığını duydu. Sonra, sanki çocuğun kalbindeki acıyı dindirmek ister gibi. Batmakta olan geminin üzerinde küçük bir kıvılcım parıldadı. Az önce konuşacak dermanı olmayan kaptan, heyecanla orayı işaret etti. Boğuk bir sesle, bu bir ışık mı çocuk, dedi. Yoksa deliriyor muyum? O an, Colin her şeyi hatırladı. Pusula lambası efendim, diye bağırdı. Gemiyi terk etmeden hemen önce, onu kendi ellerimle yaktım. Tırnak işareti. Kaptan, derin bir saygıyla şapkasını çıkardı. Ve gözlerini o küçük ışığa dikerek. Son sözünü söyledi. Bir ışığın olması gereken yer. En sonuna kadar, ona rehberlik etmek için parlıyor.